Esselamu Aleyküm. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce ile birlikte yemek pişireceğiz. Arkadaşım Mariam sizinle birlikte o İngilizce konuşacak ve ben Türkçe konuşacağım. Böylelikle hem İngilizce öğrenerek yemek öğreneceğiz. Haydi yemeğimize başlayalım. For the dough we will need hamur yapmak için kullanacağımız malzemeler: half a cup of melted unsalted butter, yarım fincan eritilmiş tuzsuz tereyağı, 2 cups of milk, 2 su bardağı süt, half a cup of granulated sugar, yarım su bardağı toz şeker, 2 and 1/4 of teaspoons of active dry yeast, 2/4 çay kaşığı aktif kuru maya, 5 cups of flour, 5 su bardağı un, 1 teaspoon of baking powder, 1 çay kaşığı kabartma tozu, and 2 teaspoons of salt. 2 çay kaşığı tuz. We're going to melt the butter and we will be adding it in our mixture, and our flour. This is for the whole recipe. We will be using 5 cups, but in this bowl we have 4 cups because we'll be adding 4 in the bowl now, and when we're kneading the dough we will be adding the other cup. Şimdi tereyağı eriteceğiz ve 5 tane su bardağı kullanacaktık. Ama şu anda şimdi 4 tane kullanacağız. Daha sonra 5.'sini daha sonra kullanacağız. We will start by adding in the melted butter. Şimdi şu şekilde başlayacağız. Eritilmiş tereyağı ile başlayacağız. Now we will be adding in the milk. Şimdi 2 bardak süt olarak koyacağız. Okay, now add that in, and now the second one. Okay, now we're gonna mix it. Şimdi karıştıracağız. Now we will be adding our yeast. We will sprinkle it on top and let it rest for 1 minute. Şimdi kuru mayayı ekleyeceğiz ve 1 dakika böylece bırakacağız. Now we will leave it to rest for 1 minute. Şimdi 1 dakikalık bekleteceğiz. So far, we've added our milk, butter and yeast. Şimdiye kadar kuru mayayı ve eritilmiş tereyağı ve sütü ekledik. Now we will add in the sugar and then the flour. Şimdi şekeri ve unu ekleyeceğiz. Now we're going to add in the sugar. Şimdi şekeri ekleyeceğiz. If you're interested in making these cinnamon rolls, the recipe is in the description below. Tarifi aldığınız yerden bu videonun altında linkini atacağız. This is really tasty. The first time I made it. Now we will add our flour. Şimdi unu ekleyeceğiz. Şimdi biz unu ekledik
Ve yavaş yavaş ekleyip karıştırıyoruz. It's really hard. It looks dry. I think after this we're gonna have to mix with our hands. Yeah, but... Oh no, I think we mix that with our hands like later. Okay, mix. Oh yeah, it's starting to become a liquid. Şimdi biraz sert olmaya başladı karıştırırken. Birazdan elimizle karıştıracağız. Don't forget to subscribe to our channels. The links will be in the description below. Bizim kanallarımıza abone olmayı unutmayın ve size söylediğimiz tüm linkler aşağıda bulabilirsiniz. At this point, it doesn't matter if it's sticky because later on we'll be adding the extra cup when we're kneading and rolling it out. Okay, now we're going to switch to our hand. Well, I'm going to switch to my hands. Şimdi biz biraz yapışkan olabilir. Çünkü zaten 5. su bardağı unu daha sonra ekleyeceğiz. Şimdi elimizle karıştırıyoruz. Tüm 4 su bardağı unu bitirdikten sonra elimizle karıştırıyoruz. Oh my goodness, I can't wait to cook it. It will taste so nice. I'm trying not to waste this big bit of butter and yeast. But you fold a lot. Okay, now I'm just sticking my dough on the edges so that the bits around the edges don't go to waste. While we're waiting for the dough to rise, then we will make our icing. Hamurun bitmesini beklerken biz de tarçın rulonun üstündeki yapacağımız tabakayı hazırlayacağız. We will need 55 grams of cream cheese. Şimdi kullanacağımız malzeme 55 gram krem peyniri kullanacağız. 2 tablespoons of melted butter. 2 yemek kaşığı da eritilmiş tereyağı. 1 cup of powdered sugar. 1 su bardağı pudra şekeri. 2 tablespoons of milk. Ve 2 yemek kaşığı süt. And 1 teaspoon of vanilla. We will be using vanilla sugar and you can also use normal vanilla extract. 1 çay kaşığı şekerli vanilin kullanacağız. Biz 1 tane şekerli vanilin kullanacağız. Now we will add in our butter. Şimdi eritilmiş tereyağı ekleyeceğiz. Now we will mix our butter and cream cheese together. Şimdi krem peyniri ve tereyağı, eritilmiş tereyağı karıştıracağız. Ew, it's gooey. Look, I will clean mine. Yeah, because it's a spatula, it probably cleans the edges. I will clean my plate. Like how smooth it is. Now it's time to add in our 2 tablespoons of milk. Şimdi 2 yemek kaşığı sütü ekleyeceğiz. It's not picking up much. Oh my God! It's fatting. I'm just gonna add a teeny bit, drop more. Just. Now we will mix it in with the milk. Şimdi yeniden karıştırıyoruz sütle birlikte. Look at that. Don't. It's.
at this point it's best not to taste test it or anything. Why? Because we haven't added in the sugar, it will not taste nice at all. Şimdi biz ona tadına bakamayız çünkü tadı zaten güzel olmaz. Şeker olmadı. Now for the vanilla. Şimdi şekerli vanilini ekleyeceğiz. Bir tane ekleyeceğiz yani şu tam olarak. We're gonna put all of it, right? Yes. Okay. Oh, it smells so nice. Okay, dump that in. Okay, now let's mix it. I'm just making sure I don't mix it. We're just gonna mix this in and then we will add our powdered sugar. Şimdi karıştıracağız. Sonra pudra şekeri ekleyeceğiz. Now we will add in our powdered sugar. Şimdi pudra şekeri ekleyeceğiz. Şimdi ben bazıları donmuş, o yüzden ben bunu kullanacağım. I want to do that. Now it's time to mix it all together. Şimdi pudra şekeri ekleyerek hepsini birlikte karıştırıyoruz. It should look something like this by now. Şimdiye kadar şu şekilde karıştırdığımızda şu şekilde çıkması gerekiyor. It's been an hour now and now it's time to roll out our dough. But before that we will add in our salt, our baking powder and our flour. Şimdi bir saat geçti ve hamurumuz oldu. Biz hamurumuzu tuz, kabartma tozu ve bir su bardağı un kullanacağız. Okay, let's start now. Haydi yapmaya başlayalım. This is mine. Now we will add our salt and baking powder in our bowl. Şimdi 2 çay kaşığı tuzu ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu hamura çıkartmadan önce ekleyeceğiz. İlk önce tuzu ekleyeceğiz. Now we will knead our baking powder and salt into our dough. Şimdi tuzu ve kabartma tozunu ekledik hamurumuza. Ve şimdi elimizle birlikte karıştıracağız. Okay, so now we've mixed in our salt and baking powder. So now it's time to knead it in with some of our flour and roll it out. Şimdi biz tuz ile kabartma tozunu ekledik ve şu şekilde karıştırdık. Şimdi biz yaparken biraz un ekleyeceğiz. That was loud. This might be bigger than what we expected. Şimdi biraz açacağız. Açarken de biraz un ekleyeceğiz ihtiyaç duyduğumuzda. Ama ne kadar tam bilmiyorum, ne kadar kullanacağımızı, ama yani ihtiyaç duyduğumuzda kullanacağız. To be honest, I don't think it needs the flour. Need flour? It's really not. It's really good as it is. No need. When we roll it out, be sure to roll it out in more of a square, more of a rectangle, like this, because then it will be easier for us to add our filling in and roll it out.
it is time for us to add our brown sugar, cinnamon and butter. Şimdi biz yaptık dikdörtgen şeklinde. Şimdi de kahverengi şekeri ve tarçını ve tereyağı eklemeye hazırız. Kahverengi şekeri nasıl koyacağız? Şöyle üstüne koyacağız. Belirli bir kadarı yok. Tarçın da öyle. O zaman başlayalım. We will start off by spreading our butter. Şimdi tereyağı hamurun üstüne sürmeye başlayacağız. Now we will add our brown sugar. Şimdi kahverengi şekeri eklemeye hazırız. Now it's time to sprinkle our cinnamon. Şimdi tarçını eklemeye hazırız. I'm just going to get a spoon out and lightly sprinkle it. You don't want too much cinnamon in one patch and then very less cinnamon in the other. So make sure to evenly spread it out. Her yere yaymaya çalışıyoruz. Küçük bir kaşık yeterli, çok eklemeyelim. That was a mistake. I accidentally added too much on those areas. So I'm going to spread it to this corner. Şimdi ben bir kaşıktan daha az kullandım. Ve her tarafa yaymaya özen gösteriyorum. Now it's time to roll our dough so that we will be able to cut it and turn it into cinnamon rolls. Şimdi hamurumuzu böyle katlıyoruz. Sonra kesiyoruz. So let's start. Bu arada bu en zor adımı. Yeah. Okay. I'm going to slowly. A good way of doing it is to do it slowly. So if you make a mistake, then it will be easier to fix. Bu arada bunu yaparken yavaş yapıyoruz çünkü hata yaptığımızda kolayca telafi edebiliyoruz. The parchment paper or baking paper also does really help without it sticking to the table. Pişirme kağıdı da biz onu katlarken bize yardımcı olur, yapışmaz. O yüzden biz de pişirme kağıdı kullandık. Şu anda benim tarçın rolum bitti. Şimdi kesmeye başlayacağız ve böyle bunları kullanacağız. Onu keserek içine koyacağız. Şimdi arkadaşım kesecek. Böyle küçük küçük parçalara ayrılacak. Uzun bir tarçın rolu kesecek teker teker. We've buttered our pans so that it doesn't stick while we put it in the oven. It's a good, or you can use parchment paper. Either of them works really well. Şimdi bunun yerine biz içine tereyağı koyduk. Siz de onun yerine pişirme kağıdı içine serpebilirsiniz ama biz tereyağı kullandık. Now I will continue cutting and place them on the dish. Şimdi arkadaşım kesmeye başladı. Ben de keseceğim ve tepsiye koyacağım. Now we finished cutting our rolls. It should look something like this when you put it in your pan. We will now put them in the oven for 180 degrees for 25 to 30 minutes. Şimdi kestiklerimizi de ve böyle koydum. Kestikten sonra böyle şu şekilde çıkması gerekiyor. Ve ocağa 180 derecede, 180 sıcaklıkta ve 25 ile 30 arasında dakika olacak.
We've taken our cinnamon rolls out of the oven now. They're very nice and hot. And now it's time to add in our drizzle. Şimdi ocaktan çıkardığımız tarçınlı rulo hazır. Ama tek kaldığı şey yaptığımız, üste dökeceğimiz tatlı. Okay, so now we've served it on our plates and we're ready to eat it. Taste it. Şimdi tarçın rulo yaptığımızı tadına bakacağız. I love it so much. Thank you for watching our video and remember to subscribe to our channels and give it a like. Our channels will be linked in the description below. Videonun sonuna kadar kaldığınız için teşekkür ederiz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın ve altta size söylediklerim tüm linkler altta bulunuyor. Görüşürüz. Now it's time. So, before we start, I wanted to say that. What? Pause it. Now for the vanilla. Wait. What? It's not Did you recording. start? Sorry. As you I are. needed to itch my nose. Assalamu alaikum everybody, it's me and No, start again. I'm bad Start. talking to camera. Assalamu alaikum everybody, I'm Mariam and this is welcome to my channel. Start again. Pause. This is welcome to my Pause. Assalamu alaikum everybody, it's Mariam. Okay. Trilingual. Not to say.